Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı oldukça kolay ve birçok projede severek kullanabileceğiniz bu desenin yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Herkese tekrar merhaba. Modelin anlatımına geçmeden önce kullandığım ipten söz etmek istiyorum. Spagetti yarnın Slim Cotton Plus derisini tercih ettim. Şu şekilde içeriği %70 pamuk, %30 polyester. İçeriğindeki %30'luk polyester bu şekilde böyle parlak bir bitiş elde etmemizi sağlıyor. Şiş numarası ve tığ numarası yazıyor. 3-4 mm. Ben 4 mm'lik bir tığ tercih edeceğim. 100 gramı 150 metre olan bir ip. Ben bunun renklerini, renk tonlarını da çok beğeniyorum. Bu modele de birebir uygun bir ip olduğunu düşünüyorum. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Modelim genel olarak metodundan bahsedeyim. Model belden başlıyor. Göğüs hizasına kadar, yani kol altı hizasına kadar tek parça olarak örüyoruz. Yani kol altına geldiğimizde bu parçayı tek parça olarak ördüğümüzde bizim hem ön hem arka tarafını tek seferde bitirmiş oluyoruz. Ön ve arka örüp birbirine dikmiyoruz. Çünkü model bütünlük sağlaması gereken bir model desen itibariyle. Bu şekilde zincir çekiyoruz ilk önce. Bu zinciri kaç zincir çekeceğinizin ölçüsünü göğüs ölçünüze göre almanız gerekiyor. Yani burada zincirleri çektiniz. Şöyle üst kısmınıza şöyle şunu dolayıp böyle ön tarafta şu kısmını şöyle birleştirip göğsünüzde birleştirip göğüsten almanız gerekiyor ölçü. Ya belden aldığınız zaman biraz modelin bitmiş hali bastırıyor aslında vücudumuzu. O yüzden hoş bir görüntü olmuyor. Göğüsten ölçü almanız gerekiyor. Benim şöyle ikiye katladığımda bu şekilde santim cinsinden söyleyeceğim. Zincir olarak söylemeyeceğim. Çünkü hani kullandığınız ip, tığ veya eliniz farklı olabilir. İp ve tığ aynı olsa bile siz daha sıkı ya da gevşek örüyor olabilirsiniz. Bana göre o yüzden santim olarak söyleyeceğim. Toplamda şöyle baktığımda 43-44 santim kadar bir uzunluk olmuş oluyor. 44 santim benim bu beden ölçüm. Yani şu şekilde böyle tuttuğumda göğüs ölçüm 44 santim olmuş oluyor. Şimdi bu istediğiniz kadar zincir çektikten sonra bu dediğim yöntemle ölçü aldıktan sonra şöyle elimizle zincirleri şöyle bir düzeltiyoruz ilk önce. Bunu şu şekilde. Bu kısım önemli çünkü buradaki zincirler dönerse model yamuk başlar. Döndürdük. En baştaki birinci zincirin içerisine batıyoruz. Ve son zincirin içerisinden geçirip ipimizi kaydırıyoruz. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi bu sırada bütün zincirlerin içlerine birer tane ikili trabzan yapacağım. Şuradan başlayacağım birinci zincirden itibaren. Zincirin içerisine direkt zincirin içine bakın. Yani bu kenardaki şu zincirin şu kısmına falan değil. Direkt şu zincirin iç kısmına batıyorum. Birer tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç noktasına gelene kadar. Bu modelde zincirleri çekerken ya çok önemli değil. Orta kısmında fazladan trabzan olsa da sorun değil ama eğer desen tam otursun istiyorsanız desen 5'in katları artı 1'den oluşuyor. Yani siz buradaki zincirleri belirlerken zincir sayısını belirlerken 5'in katı artı 1 olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 5'in katı artı 1 nedir? İşte dörtlü yapacaksanız eğer hani dörtlü olmaz da 4 çarpı 5 20 artı 1 21 yani 21 tane zincirden oluşması gerekir. Ama bunun dediğim gibi çok önemi yok. Şu şekilde görünecek sona kadar yani şu başladığımız yere gelene kadar bütün hepsinin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi en sona kadar geldim. Bütün zincirlerin tepesine birer tane ikili trabzan yaptım içine. En sona geldiğimde ilk başta yaptığım 3 tane zincirin üçüncüsüne bağlanıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Elimde şöyle tek parça bir başlangıç kısmı olmuş oluyor. Şimdi 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Aynı zincirin içerisine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Yani benim toplamda 5 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Bu şekilde böyle yelpaze şeklinde olmuş olacak. Tığıma ipi doladım. Alttan 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye batıyorum.
5 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir yok. 3 4 5. Şu şekilde görüntü olacak. Tığma ipi doladım. Hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 4 tane atlıyorum. 5.'ye batıyorum. 2 3 4 5. Bakın bu şekilde bir görünüm olacak. Bu şekilde şu ilk başa gelene kadar aynı şekilde 4'er tane atlayarak 5 tane ikili trabzan grupları yapıyoruz. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim. Bu şekilde görünüyor bakın. Şöyle ikiye katladığımda şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Şimdi sıranın en sonunda ilk başta söylemiştim ya, sayılar hani tutmasa da önemli değil ama burada 5 artı 1, yani 5'in katı artı 1 yaparsanız sayılar tam tutar ama burada da 1, 2, 3 tane kaldı. Yani arada normalde 4 tane atlıyorduk her yelpaze arasında. Şimdi 3 tane kaldı ama sorun değil. İlk baştaki birinci yaptığım zincirin tepesine batıyorum. 3 tane zincirle başlamıştım. Onun tepesine batıyorum ve bağlanıyorum. Şimdi bu model bir sıra yelpaze, bir sıra trabzan sırasından oluşuyor. Yani ilk başta trabzan sırasıyla başladık. Şimdi yelpaze sırasını yaptık. Şimdi tekrar trabzan sırası yapacağız. Üstüne tekrar yelpaze sırası olarak ilerleyecek. Şimdi tekrar trabzan sırasını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Ondan sonra modelin tamamı aynı şekilde ilerliyor zaten. Yani trabzandan sonra yelpaze sırası olacak şekilde ilerliyor. Şimdi 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şimdi her bir alt sırada yaptığımız her bir yelpazenin üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu birincinin sırasında, yani bu 3 tane yaptığımız alttaki 3 tane zincirin trabzanı. Bir tane yanındakine. Beş. 1 2 3 4 5. Şimdi zaten yelpazeler beşerli beşerliden oluştuğu için, arada hiç zincir olmadığı için beşer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleteceğiz. Yani burada sayabilirsiniz. Ama arada hiç zincir atlamamanız, yani herhangi bir trabzanın tepesine bir trabzan yapmadan geçmemeniz gerekiyor. Potluk yapmaması, model dağılmaması için. O yüzden hani 5-5 sayabilirsiniz her bir yelpazenin üzerine trabzanları yaparken. Şimdi bu şekilde görünüyor. Bu şekilde sıranın en başına kadar, yani şuraya kadar tekrardan aynı şekilde geliyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Şu trabzanlı sıralarda yelpaze sırasına göre biraz daha böyle hafif bir yayılma görebilirsiniz. Şöyle. Ama yelpaze sırasına geçince bu yayılma toparlanıyor. Yine ilk 3 tane zincir çekmiştik ya ilk başta. İlk baştaki zincirin tepesine batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi tekrar yelpazedeyiz. Şimdi burada tam şu alttaki 2 tane yelpazenin arasına denk gelmiş oluyorum. Şimdi bu sefer yelpazeyi buradan başlatacağım. 2, 3. 3 tane zincirle üst sıraya çıktım. Aynı boşluğun içerisine, zincirin içerisine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. İlk başta çekmiş olduğum 3 tane zincirle birlikte 5 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Aynı zincirin içerisine. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'sine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. Şimdi aslında bir alt sırada yapmış olduğumuz yelpaze sırasının birebir aynısını yapıyoruz. Sadece yelpazeler böyle biraz çapraz çapraz gelmiş oluyor. Bu çapraz çapraz gelmesinin sebebi de şu başlangıç noktamızın, bitiş noktamızın aynı zamanda iki yelpazenin arasına denk gelmiş olması. Tığma ipi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. 5.'ye batıyorum. 5 tane. İkili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde görünüyor. Bu sıramız da şöyle görünecek. Burada yelpazeleri sıra sonuna kadar getiriyorum. Sonrasında tekrar buradan başlıyorum. Yani şuraya kadar geldikten sonra buraya bağlanıyorum. Tekrar trabzan sırasına geçiyorum. Şu an yelpaze sırasındayım. Trabzan sırasını yapıyorum. O trabzan sırası da bittikten sonra sıradaki yelpaze de tam şuradan başlamış oluyor. Yani yine yapmış olduğum 2 tane yelpazenin arasından başlamış oluyor. Böyle sürekli yelpazeler hafif böyle zikzak zikzak şekilde gitmiş oluyor. Model tamamen bundan ibaret. Yelpazeye başlama kısmını da gösterdim. Trabzana başlama kısmını da gösterdim. Şimdi kol altına gelene kadar, yani sizin hangi ölçüde istiyorsanız, yani daha uzun bir bluz isteyebilirsiniz, tunik yapabilirsiniz. Hangi ölçüde istiyorsanız elbise bile yapabilirsiniz bu desenden. O ölçüde kol altınıza gelene kadar, belden kol altınıza gelene kadar bu şekilde aynı örmeye devam ediyorsunuz. Hep böyle 2 sıradan ibaret zaten. 2 sıranın birbirine tekrarından oluşuyor bu model. İstediğiniz uzunluğa kadar ördükten sonra kol altına geldikten sonraki kısımda tekrar devam edeceğiz. Şimdi yapmış olduğum crop tamamlandı, gövde kısmı. Kaç santim olduğunu, ne kadar ördüğümü söyleyeceğim. Toplamda 7 sıra, şu yelpaze sırasından 7 sıra yaptım ve düz sırayla, trabzan sırasıyla başlamıştım. Trabzan sırasıyla bitirdim. Boyu 20 santim kadar oldu. Siz istediğiniz uzunluğa göre daha fazla yapabilirsiniz. Ben bunu crop olarak yaptığım için 20 santim benim için yeterli bir uzunluk oldu. Siz bunu bluz olarak yaparsanız daha uzun yapabilirsiniz. Hırka olarak daha uzun yapabilirsiniz ya da kazak. Ben şu anda 20 santim benim için yeterli oldu. Eninin uzunluğu da yaklaşık olarak 44 santim, 42-44 santim arasında bir uzunluğu var. Bu uzunluk 38 beden için ideal bir uzunluk. Yani şuradaki şu beden uzunluğu. Zaten bunu yaparken nasıl ölçü alacağınızı göstermiştim. Başlarken nasıl ölçü alacağınızı göstermiştim. Burada hani 38 beden 40 beden çok önemli değil. Santim cinsinden ölçerseniz üzerinize daha garanti olur. Eğer yapacağınız kişi işte yanınızda değilse veya ölçme imkanınız yoksa o zaman hani 38 beden kaç santime tekabül ediyor gibi veya işte 40 beden, 36 beden, bunlara bakabilirsiniz. Ben 38 beden ve 38 bedene uygun bir ölçü olmuş oldu bu. Şimdi askılarına geçeceğiz. Askılarında da ben askıları birleştirme, yani yukarıdan böyle tek bir birleştirmeli askı yapmıyorum. İki taraftan şöyle ince uzun şerit yapıyorum. Bunu böyle yukarıdan bağlayacağım. Şöyle şu şekilde. Şöyle fiyonk olacak yukarıdan, şu omuz kısmından. Böylelikle hem istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Yani şurayı istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Daha açık ya da daha kapalı bırakmak isterseniz istediğiniz kadar bırakma imkanı sağlıyor. Hem de şuradaki omuz kısmında böyle fiyonk olması benim hoşuma gidiyor. Şimdi bunun tasarımını da bu şekilde yapmak istedim. 3 tane askısını yaptım. 4. askısını nasıl yapılacağını size göstererek birlikte yapacağız. Şimdi önce askıları yaparken askıları takacağınız yerler, yani askıları yapmaya başlayacağınız yerleri belirlemeniz önemli. Kol altından itibaren askıyı yapacağınız yere kadar, yapmak isteyeceğiniz yere kadar olan kısmı belirliyorsunuz ve mutlaka buraya birer tane işaretleyici takın. Ben şu an burada işaretleyici takmadım ama karşısındakinin hizasında yapacağım için yerim belli. Bir işaretleyici takın ve burası zaten trabzan sırası ya. Trabzan, kaç tane trabzan varsa bir tarafta, arka tarafta da aynı şekilde trabzan olsun. Ben 19 tane trabzan bıraktım buradan. Şurada da 19 tane trabzan var. Belki arada bir tane daha trabzan, şu kenar trabzanı bırakabilirsiniz. Bu askıları yapmak için. Sonrasında bu askıların yapılış yerini belirlerken, yani bu işaretleyicileri takarken yine aynı şekilde var olan bir bluzunuzun, crobunuzun ölçüsünden gidebilirsiniz. Yani kalıbını sevdiğiniz bir
crop ya da bluzunuz varsa o bluzunuzun ölçüsünde askıları nereden başlıyor, nerede bitiyor gibi bakabilirsiniz. Hani birebir onun ölçüsünü de alabilirsiniz. Bu tarafta aynı şekilde şimdi şöyle tığma ipi alıyorum. Şimdi ben buradan da 19 tane sayacağım. Tığma ipi kilitledim. Batıyorum. Çıkarıyorum. İpimi kaydırdım. Yani ipimi buraya taktım tekrardan. 65 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada 65 tane zincir çektim. Şöyle zincirleri düzeltiyorum. Burada çekeceğiniz zincir sayısı tamamen size bağlı. Ben burada şu iki tarafta da rahatlıkla fiyonk yapılabilsin ve böyle sıkışık durmasın diye 65 tane zincir çektim ve benim için yeterli oldu. Bu 65 tane zinciri çektikten sonra sonuncu zincire parmağımı koyuyorum. 3 tane daha zincir çekiyorum. Tığma ipi doladım. Parmağımı koyduğum yere batıyorum. Bir tane ilmeği çıkartıyorum. İpi uzatıyorum. Hiç örmedim. Bir kere daha tığma ipi doluyorum. Bir kere daha batıyorum. İpi uzatıyorum. Hiç örmedim. Bir kere daha doluyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. İpimi uzatıyorum ve bütün hepsini tek seferde örüyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bunu şuradaki ucundaki şu topu yapmak için yapıyoruz. Yani bunu yapmaya da bilirsiniz ama ben böyle bu şekilde yapmak hoşuma gitti. Şimdi bundan sonra sıradan gelen, şu sırada gelen bütün zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Burayı ördükçe şu en baştaki top zaten düzelecek. En sona gelene kadar, ilk baştaki zincire gelene kadar bütün zincirlerin üzerlerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu askıları oluşturmak için. En sonuncuya kadar ördüm. En sonuncuyu ördükten sonra da başlangıç noktasına bağlanarak ipi kaydırma yöntemiyle bağlandım ve ipimi kesiyorum. Şöyle. Burada şimdi 2 tane ipim oldu. Bu 2 tane ipi de arkadan gizleye gizleye bağlayacağım. Ve tamamlanmış olacak yapmış olduğum crop. Ben bunu yaparken ikinci yumaktan şu kadar kaldı. Yani aslında 1,5 yumak bile değil yapmış olduğum crop'ta harcadığım ip. Şu şekilde toplamda 120 gram, 130 gram kadar kullanmışımdır. Yani 2 yumak alırsanız 2 yumak çok rahatlıkla bir crop yapmanız için yeterli olacaktır. Veya uzunluğu daha fazla, metrajı daha fazla olan bir iple yaparsanız da bir yumak bile yeterli olabilir. Ama ben bu ipleri yazlık ürünlere kesinlikle çok yakıştırıyorum. Yazın kullanacağınız ürünler için, yani hani hırkadır, kazaktır değil ama yazın kullanacağınız ürünler için kullanacağınız ipin içeriği çok önemli. Yani ipin hava alması. Çünkü yaptığınızda ya bu kumaştan farkı yok şu anda ve hava alıyor olması, böyle dökümlü duruyor olması, terletmiyor olması sağlığınız açısından da önemli. O yüzden pamuk içerikli ipleri tercih etmeye çalışın. Üzerimde duruşu da bu şekilde. Hem model hem desen çok kullanışlı Bence birkaç rengi daha yapılabilir yaz kombinleri için. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.